Barbaros Bey merhabalar. Özledik sizi. Nerelerdesiniz? Buralardayız Ayşe Hanım. Teşekkür ediyorum. İyi her şey yolunda. Gayet güzel. Bir yaz günü. Değil mi? O zaman bir kış günüydü. Şimdi de bir yaz günü. Yaz Yaz, günü. tabii yaz günlerinde insanlar ne yapıyorlar Ayşe Hanım? Tatile gidiyorlar, Na- dinleniyorlar. Tatilde nereye gidiyorlar? İşte yazlık bölgelere gidiyorlar. Ne yapıyor? Şimdi Yazlık bölgelerde ne yapıyorlar? şimdi tabii yeni heyecanlar, yeni aşklar. Dinlenelim diyorlar, değil mi? Şimdi biz de burçlara Suya, tavsiyelerde bulunacağız. suya çinmeye gidiyorlar mı? Çinmeye. Çinmek bilir Yani misin? Çinmek. ne oluyor? Manisa'da öyle bir tabir mi var? Tabii suya çinmek diye bir tabir vardır bizde. Suya çindin mi derler. Ne demek? Duş aldın mı, banyo yaptın mı anlamında suya çimmek. Hiç duymadın mı Aa, sen? yok ben ilk defa duydum. Suya Tabii bizim buralarda en sevdiğimiz güzel bir şivedir. Suya nereye gidiyorsun? Suya çimmeye gidiyorum. Veya çıkmayı nereye gidiyorsun? duydum da. Su bile demezler. Ha. Nereye gidiyor? Yani ben çimmeye gidiyorum. Yani denize gidecekse bile, denize gidiyorsa bile çimmedeydim gibi. Bir Çimdideydim. tane buradan da bir bilgi paylaşımı olarak da Türkçemizin derin, literatürümüzün derin, o en aşağıdan gelen aslında bizi biz yapan kelimelerinden bir tanesini de burada öğrenmiş olduk. Evet, yani cıp cıp yapmak falan hani biliyoruz da Oradan doğmuş olabilir bak doğru söylüyorsun. Cıp cıp yapmaktan çinmek. Doğru. çimmek değişim bilmiyordum. Öğrenmiş oldum ben de. Öğrenmenin yaşı yoktur. Tabii Evet. Barbaros Bey yazar, aynı zamanda astrolog. Burçlara farklı yaklaşıyor biraz. Farklı bir şekilde burçları yorumluyor. Bazı Yo, burçları hayır, kızdırıyor. ben doğrusunu yorumluyorum da e, tabii toprak burçlarına benim yorumlarım farklı gelmesinin sebebi çünkü toprak burçları sabit öğreniyor. Aşık olduğu insanın ne giydiğini mavi gömlek giymişse de o mavi gömleğin altına kahverengi bir ayakkabı giymişse ve bu kişi mavi gömleğinin altına sürekli kahverengi ayakkabısını giyiyorsa mavi gömleğine beyaz bir kravat takmışsa veya işte yeşil gömlek giydiğinde de buna başka bir kravat bunları ezberliyor. Kesin. İnanılmaz bir hafızaya sahip. Oğlak Boğa Başak Burcu. Bir işte kahvaltı yaptı. Kahvaltıda omlet yediğinde biber yedi diyelim. Bunları ezberliyor ve mesela daha sonra bunları çok güzel kullanıyor. Ne yapıyorsun diyor. İşte ben diyor kahvaltı yapıyorum diyor. Yumurta mı yiyorsun? Yumurta yiyorum diyor. Yanında da biber yiyorsun değil mi diyor. Karşı taraf şaşırıyor. Nereden biliyorsun diyor. Çünkü bunları Oğlak Boğa Başak Burcu ezberlemiş oluyor. Mesela diyor ki ne yapıyorsun diyor. İşte dışarı çıktım diyor. Üstünde ne var diyor. Mavi gömlek diyor. Kahverengi ayakkabı giydin değil mi diyor. Bu yaklaşım yengeç akrep balık yükselen yengeç akrep balık burcu gibi hani şizofrence yaşayan, bu dünyada olmayan, bu dünyada yaşadığını düşünmediğim, başka bir evrene ait rüyalar aleminde, hayaller aleminde yaşayan, kendini zeki ve akıllı gören, aslında hiç öyle olmayan yengeç akrep balık burçlarına Oğlak Boğa Başak Burcu veya yükselen Oğlak Boğa Başak Burcu'nun bu ezberci, sabit, hafızası güçlü yaklaşımı ezberlemiş. Nereye gidiyorsun diyor. Sen diyor bu tarafa doğru giderse halasına gidiyor. Bu tarafa giderse amcasına gidiyor. Gördüğü zaman amcana mı gidiyorsun diyor. Nereden biliyorsun diyor. Sen o tarafa amcana gidersin. Yani bu Oğlak ve Başak Burcu yaklaşımı olunca bunu Yengeç Akrep Balık Burcu ne zannediyor? Benimle ilgileniyordu. Nereden? Diyor benimle ne kadar çok ilgileniyor diyor. Yani derin bir orada duygu arıyor Yengeç Akrep Balık Burcu. Derin bir duygu, derin bir ilgi, inandırıcı bir şey artık o yani. Yani bunu kimse bilmez. Yengeç Akrep Balık burcunun kendisi de bilmez. O yola çıktığında her zaman amcasına gidiyor. Bunu kimse bilmiyor. Kendi de bilmiyordur. Yani o yolu amcası için kullanıyordur. Teyzesi için kullanıyordur. Veya işte o mavi gömleği giydiğinde kahverengi ayakkabı kendi de bilmiyordur yani onu. Onu düşünmüyordur. Ama karşı taraftan böyle bir söylem geldiğinde o diyor Yengeç Akrep Balık burcu bu tarz yaklaşımlara aşk zannediyor, ilgi zannediyor, bayılıyor. Sonrasında da görüyor tabii göreceğin. Üçün birini görüyor yani. Üç var ya yani 3 tane rakam var. 1, 2, 3. Bu 3 tane elmadan
3 tane elma yani. Hı. Gökten 3 elma. Bayağı pedagojik anaokulu seviyesinde. Barbaros Bey bizde dalga mı geçiyor yoksa gerçekten böyle mi anlatım tarzı? Şimdi aslında siz anlatırken şey yapıyorsunuz ya, böyle hani burçların kötü yönlerini söyleyerek hani diyorsunuz ki tedbir alın. Yani bak, bu kötü yönleriyle karşılaşabilirsin. Kardeşim, ben sana söylüyorum ama iyisi çıkarsa da şanslısın. Evet. Dur ben de bir kahvemden yudumlayayım. Ben de kahve aldım. Afiyet olsun. Hı. Şimdi çok Demek ki ne olmuş oluyor? ne Üçün oluyor? biri, üç elmadan çürük olanı bunların başına düşeceği için ondan sonra Barbaros Bey beni kurtar. Nasıl kurtarayım ben, sen çürük elmayı yemişsin. Yani yemişsin bir de hani çürüğünü de görememişsin. Hı Görecek hı. bunlarda akıl ve zeka yok. Yengeç akrep balık, yükselen yengeç akrep balık. Benim de yükselenim akrep, biliyorsun. Ben dahilim yani bu işe. Onu Evet. yemiş, bizim midemize girmiş. Ağrısı başlamış. Barbaros Bey benim midem ağrıyor. Gideceksin sinameki alacaksın. Sinameki alacaksın. Sinameki'yi bir bardak suda dinlendireceğim. Sinameki yaprakları vardır. Sinameki yaprağı. Hı hı. Sinameki'nin yaprak var ya, yaprağı diyor yani. Sinameki yaprağı. Bunu bir bardak suda e, bir bardak suda atıyorsun. Bir tutam atıyorsun Sinameki'yi. O dinlenecek o bir saat. Süzüp içeceksin. Yengeç akrep balık, yükselen yengeç akrep balıkları mide ağrıları için gerçekten inanılmaz bir olağanüstü Allah'ın mucizesi. Aşk acısı yaşayan, aşk ağrısı olan, aşk ağrısı içerisinde yaşayan yengeç akrep balık, yükselen yengeç akreplere tavsiyemdir. Aşk acısını bir türlü aşamıyorlar zaten. O aşkı hep yaşıyorlar. Ayrılsalar bile oradan çıkıp yeni bir şeye başlamak çok zor oluyor sanki onlar için. Aynen öyle. Vallahi çok 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 doğru söyledim Ayet Hanım. Bunlar neden böyle işte? Neden öyle? Şimdi aslında burada bu konu hani çok cevap vermek isterim bu soruya. Hı hı. Yani şeyden başlamak isterim yani. La ilahe illallah. O derece. Tabii. Allah'tan başka ilah yoktur, değil mi? Var mı? Evet. Tapıyorlar ya. Sevdiklerine tapıyorlar. Ama işte orada la ilahe illallah'tan çıkıyor bunlar. Sevdiğine Önüne tapıyor. geçiyor. Ha, Ondan sonra başına her şey gelir tabii. gelir. Buna siz de mi dahilsiniz? Çünkü siz de akrepsiniz. Tabii zamanında tabii ki. Öyle sevdik yani. Oo tabii tabii. Zamanında öyle sevdik. Öyle aşık olduk. Öyle süründük yani. Öyle acı. Biliyorum ben o acıyı, biliyorsun. Yani o ayrılığı, o şeyleri. Hayat değişiyor. Fikirler değişiyor. Yani o da var. Hayatta her şey var. Ama bu derece sevmek, bu derece aşık olmak, bağlılık hissetmek, hücrelerine kadar kesinlikle patolojik. Bunu net söyleyebilirim yani. Kesinlikle patolojik bir durum. Ben danışmanlıklarımda bu gibi durumlarda her zaman Oğlak, Boğa, Başak kadınlarının erkeklere olan davranışlarını örnek gösteriyorum. Her zaman diyorum ki Oğlak, Boğa, Başak Burcu kadını gibi yapın diyorum. Ne yapıyor Oğlak, Boğa, Başak Burcu? İyi, tamam, yani biraz açık kapılı davranıyor, hoşlandığı insana karşı biraz açık kapılı davranıyor. Oğlak, Boğa, Başak açık kapılı, yani kapatmıyor. Ama bir yani yemek yiyeceksek yiyeniyor. Pastaneye gidecekse, bir keşkül yenecekse gidiyor ama hani o her şey güzel konuşuyor. Tatlı tatlı konuşuyor. Biliyor. Başak Burcu en tatlı burç. Biliyorsun, tatlı tatlı konuşma. Hı hı. Tatlı tatlı konuşmanın acı acı gerisi olur. Başaklar öyle. Başak Burcu'nun tatlı tatlı konuşmasına kanarsan acı acı ağlaması da olur. Kesindir. Ya Şimdi ne oluyor? Ama Oğlak ve Başak Burcu ne diyor? Haklı. Birbirimizi tanıyalım diyor. Erkek milleti hemen yatağa atma peşinde. Görüyorsunuz yani hemen. Yani bütün erkeklerin doğasında bu var. var, doğru. Doğasında var. Kesin. O zaman Oğlak ve Başak Burcu bunun farkında olsa bile farkındalığından değil aslında. Hı. Bana göre Oğlak Burcu kadını bir, Başak Burcu kadını iki, Boğa Burcu kadını üç, libidosu, cinsel istek, arzulu olmak cinsel olarak en düşük Oğlak kadını.
Başak Burcu biliyorsun. Bakireler Burcu diye geçiyor. Boşu boşuna Bakireler Burcu dememiş. Ben orada farkındalığından dolayı değil. Hani çünkü tam tersini düşünelim. Libidosu yüksek olsa, hani yüksek bir libidoya sahip olsa, istekli, yani hormonlar falan patlıyor kadın. Bomba kadın. Kadın bomba yani. Ama yükselenini bilmiyorsunuz. Belki yükseleni patlatıyor onu. Nereye işte patlatıyor olabilir de tabii ki etkisi olacaktır. Ama sonuçta Oğlak Burcu. Hmm. Şimdi Oğlak üzeri yayla. Yay üzeri Oğlak biri olmaz ki. Yani yay sonuçta o yay burcu. Evet. Onun yüksektir libidosu ama Oğlak Burcu olarak kendisini tutmasını biliyordur. O yüksektir. Oğlak Burcu zaten budur. Arada yani Oğlak Burcu zaten burada da ama yükselen yay olduğu için biraz daha yukarıdadır. Ama yayın istekli olduğu hallere gelemez. Yani istekli olma hali onu kadını bir erkekle buluşmasında hani erkek de istekliyse, arzuluysa, kadın da libidosu yüksekse kadın için bu ileriye doğru güçlü bir adım demek. Çünkü libido onu itiyor, bir yerlere sokuyor. Libido var çünkü istekli, arzulu. Yatıyor kalkıyor düşün kafasından çıkmıyor yani. Hani libido yani biliyorsun. Cinsel istek. Ama Oğlak Burcu işte o kadar diğerleri gibi diyelim. Diğer burçlar gibi diyelim. Bir numara Oğlak. Genel olarak konuşuyorum. Tabii yükselen var, ay burcu var, doğum haritası var. 8. ev insanın cinsel gücünü, performansını, arzularını, cinsellik konusunda psikopatlık, manyaklık, delilik, mahkemelik, sapıklık anlamında başına gelecek, gelmeyecek tacizleri, çocukluk yıllarına tecavüzler, tacizler, kötü hikayeler. O 8. evle alakalı. Evet. Ama dediğim gibi bu sefer Oğlak Boğa Başak Burcu kadını o cinsellik dürtüsü o dürtüyle hareket etmediği için o dürtü olsa güçlü olsa yani çok güçlü olsa 3. 4. 5. görüşmede belki dayanamayacak. Çünkü dayanamama konusu. Yani kendisi de istekli çünkü olursa ne yapacak? Erkekle bir yere gidecek. Zaten erkeğe güvenecek belki, sevecek belki, inanacak belki veya inanmak isteyecek belki. Belki ciddi olduğunu düşünecek belki veya keyfinden belki birlikte olacak. Ama hiç Oğlak Başak Boğa kadını hiçbir şartta ne olursa olsun kolay lokma asla olmaz. Tanıyacağız birbirimizi diyor. Tanımamız lazım diyor. Kafa bu. Bunu ben işte bu birbirimizi tanıma kafası. Birbirimizi tanıyoruz. Birbirimizi tanımalıyız. Şu anda biz ikinci, üçüncü, dördüncü görüşmeden bile sonra bile olsa erkek yürüse seni çok seviyorum, sana aşığım. Şöyle güzelsin, böyle prensessin, şöyle dünya kainat güzelisin. Sana şöyle ölüyorum, böyle bitiyorum laflarını duysa bile frene basıyor. Oğlak ve Başak Burcu kadını şu anda diyor artık birbirimizi tanıma aşamasına geçtik diyor. Ve devam ediyor. Vermiyor yani birlikte olmuyor. İşte annesi, babası, gelmeler, gitmeler, annesi kim, babası kim, kendi çocuk manyak mı, deli mi, sapık mı, parası var mı, ne iş yapıyor, ruh hali nasıl, bozuk, kimle? Çünkü Oğlak ve Başak Burcu boşanmayacağını biliyor. Evleneceği kişiyi kesinlikle çok ciddiye alıyor. Çok. Çünkü boşanmak kafasında değil. Onu biliyor. Stratejik mantık değil mi? Biraz da orada. Yani stratejik diyemeyiz bunu. O stratejik o Koç Aslan Yayların işi. Yani stratejik ne demek? Ha böyle de yaparım. Ha buradan da bunu da yaparım. Bunda da bunu yaparım. Mantık diyebiliriz ama stratejik diyemeyiz. Şimdi Oğlak Başak Burcu stratejik yapacak kadar esnek değil. Sabit, kararlı diyebiliriz. Kafasında bir kararlılık var. Nasıl bir insan istediğini biliyor. Güçlü bir erkek. Kararlı bir erkek. Evine bakacak. Yuvaya bakacak. Onu belli eden konuşmasıyla çocuklarına bakacak. Sadık olacak. Bunların konuşmasına bakar. Oğlak ve Başak Burcu erkeğin. Neler ne konuşuyor, dinler, soru sorar, cevaplar alır. Onun hakkında o kişinin, o erkeğin geleceği hakkında bir karar verir kendi içinde. Ondan sonrasında o kişiyle evlenir ya da evlenmez. Yani bu flörtler dediğimiz. Sen tamam vardı yani Oğlak ve Başak Burcu kadını da zor şartlarda veya zor durumlarda para kazanmak için bile belki eskortluk yapıyor olabilir. Veya gazinoda çalışıyor olabilir. Oğlak Başak para kazanıyor orada. Bu işin
Bu onun cinsellik güdüsünün olduğu anlamına gelmez. Orada para mevzusu var. Ona saygı duyuyoruz. Tamam, ona bir şey dediğimiz yok. Ama dediğim gibi aşk ve evlilik üzerine, hani bunda da aşk eşiğim. Hani aşk eşiğim. Hani ben çok aşk insanıyım. Aşk eşiğim. Bunda da sevişeyim. Çünkü seviyorum bunu ben. Ben seviyorum onu. O zaman sen erkek istiyor, tamam. Sen erkek mi? Erkeğin yatak. Erkeğin olayı ne? Sen de seviyorsun. Sen de tamam. Yani erkekte duygusallık yok mu? Sahiplenme, duygusallık. Erkekte mi? Bir ilişki. Duygusallık Ayşe Hanım sadece ve sadece yengeç, akrep, balık, yükselen yengeç, akrep, balık da vardır. Diğer bunların dışındaki hiçbir burçta yengeç, akrep, balıktaki veya yükselen yengeç, akrep, balıktaki duygusallığın o bakış açısı asla yoktur. Çünkü orada hani o bağlılık, o şizofrenik kafa, kıskanmaklar, neredesinler, kafada kurmalar, o aşık taparcasına, artık ilahçasına, yani o derecelerde, çünkü kendi içine, kalbine sokuyor, onu ruhunda, damarlarında dolaştırıyor o insanı. Yani gecesine, gündüzüne katıyor. Yani ekmeğine katıyor, çayına katıyor, sigarasına katıyor, alkolüne katıyor. Her şeyine onunla hani her saniyelerle o insanla beraber yaşıyor, mutlu. Sevgilisi var mı, mutlu, yemek yemesi, onunla yaşıyor zaten. Evet. Bu hastalık, o patolojik zaten. Onu diyorum. Bu duygusal bir şey. Bu diğer burçlarda yok. Onu öyle diyemeyiz. Yani sen Koç, Aslan, Yay burcu, Yengeç, Akrep, Balık burcu gibi duygusal diyemeyiz. Oğlak ve Başak burcu, Yengeç, Akrep, Balık burcu gibi duygusal diyemeyiz. İkizler, Terazi, Kova burcu, Yengeç, Akrep, Balık burcu gibi duygusal diyemeyiz. Ama yükselenleri Oğlak, Yengeç, Akrep, Balıktır. Benim olduğu gibi yükselenim Akrep. O bizim o duygusallık bende var. Bir kıskançlıklarımız oluyor. Evet. Hey, Biraz konuştuk arkadaşlar. Dedi ben de akrebim. Biraz kıskançlıklarım oluyor. Dedi Barbaros Bey. Hatta ben başka birileriyle yayın yapınca bile kıskanıyormuş. Ben mi? Bu da bir işin esprisi. Akrepler öyle değil mi? Bak hemen akrep nasıl gardını alıyor. Hemen bir espri yapınca akrep hemen gardını alıyor. Ya espri derken ama biz şimdi kıskanmak, Yengeç, Akrep, Balık'ta sevdiğimiz insanlarla ilgili. Evet. Aynen. Ben senin başka insanlarda program şöyle kıskanmam, ama şöyle benim de program yapıyorsan, mesela yaptım benimle, hani ben kendimi astrolojik olarak tek gördüğüm için, biliyorsun yani, her zaman söylerim. Hani böyle fazla böyle bilmeyen insanlarda yapmanı istemem. Yani böyle biraz kimle program yapıyorsan, astrolojik muhabbeti yapacaksan onu izle. Biraz bana, en azından bana yakın bir insan olsun ki ben de senin programına katılmış bir insan olarak, yani senin dünyanda onlarla da aynı kefede olmak istemem. O benim egom var orada. Biraz egoluyum. Tabii ki. Yoksa öyle kıskançlığım olmaz. Şimdi böyle güzel bir aşk. Seni sevsem, sana yürüsem, uçakta gelsem İstanbul'a, öyle bir şeyimiz olsa, o zaman kıskanırım. Kimseyle program yapamazsın derim. Masaya masaya yumruğumu vururum. Bu kim derim ya, sen nereden tanıyorsun bunu derim ya. Sen nereden buldun bunu derim, program yapıyorsun derim. O kızlarım, yaptırmam da zaten. Yapamazsın da zaten. Barbaros Bey. Ona göre yani. Barbaros Bey. Şimdi güzel bir girizgah yaptık böyle, hani burçlar, kıskançlar, aşklar, maşklar da. Şimdi yazın Temmuz ve Ağustos'ta retrolarla dolu bir ay. Tutulmalarla dolu bir ay. Hangi burçları sarsacak? Hangi burçları gerçekten iyi anlamda şanslar bekliyor? Şimdi Ayşe Hanım, bir insanın ilkokula gittiniz, hepimiz gittik. Kaç kişi vardı sizin sınıfta? Valla vardır herhalde 15-16 kişi vardır. 20 kişi diyelim. Bunların hepsi dersleri de, şu derste hep aynı puanı alıyorlar mıydı? Tabii ki almıyorlar. Herkesin kapasitesi farklı. Kimisi birinci, değil mi? Sınıf birincisi var. Siz sınıf sonuncusu muydunuz Başak Burcu olarak? Ben üçüncüydüm sınıfta. Falan Kaçıncı? Birinci, üçüncü mü? İlk üçe giriyordum yani. Şimdi zeki insanla
Sınıfta sonuncu olabilir yani. Orada ailesel sebepler de var. Ben kimseye bir şey demek istemiyorum. O dönem belki gökyüzünde Satürn vardı. Yani ilkokula gidiyorsun. Belki Satürn'e denk gelmişsindir. Belki kötü zamana denk gelmişsindir. Ama şurada bir gerçek ki, değil mi? Şurada bir gerçek, yani şimdi doktorlar var, değil mi? Yani Hı çok hı. çalışıyor doktor var. Daha üniversiteyi kazanamadı, az kazandı. Hani meslek yapıyor. Hani sanayide işler yapıyor. Esnaf oluyor. Değil mi? Mesela hep bir değil, yani bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz yani. Herkesin zekası bir değil yani. Şimdi herkesin zekası bir değil. Bunu bir ortaya koyalım yani şimdi. Doğruya doğru yani şimdi. Doğruya doğru yani şimdi. Şimdi retrolar dediniz, o dediniz, bunu dediniz. Ne yapacağız? İnsanlar acı çekiyor. Maalesef yapacak bir şey yok. Bir insanın zekası, yani zeki insan, tam tersinden gidelim. Zeki insan her zaman kendisine doğru yol bulur. İster gerekirse boşanır. Gerekirse yeniden başlar. Başka yere gider. Yeniden başlama, yani zeki insan öyle ya da böyle. Bu Oğlak ve Başak Burcu'nun hırsıyla alakalı bir şey değil. Onlar hırsıyla durmadan devam ediyor. Oğlak ve Başak Burcu'nun hayatı zamanla alakalı. Hırsı var. Düşse kalkıyor. Düşse kalkıyor. Yani kaybediyor. 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 Ama bir günde kazanıyor. Zamanla alakalı. Gökyüzüyle alakalı. Her zaman hırslı bir insanlar oldukları için Oğlak ve Başak Burcu. Hırslı. Bir Oğlak, iki Başak, üç Boğa. Hiç kimseden, hiçbir burçta Oğlak, Başak, Boğa burcunda olan hırs, kazanma isteği hiçbir burçta yok. Ne zamana kadar? Son saniyeye kadar. Düdük çalana kadar. Üçüncü sırada, beşinci sırada geliyor olabilir. Hakem düdüğü çalmadı. Hı hı. Bitmedi. Bu hırs hiçbir burçta yok. Şimdi bu böyle olduğu için şimdi Oğlaklar kazanamadı. 7-8 yıldan beri. Hala da kazanma durumları yok. Onların biraz zamanı 1-2 yılları kaldı Oğlakların kazanmak için. 7-8, 10 bak Oğlaklara 7-8 yıldan beri sürünüyorlar. Başaklar artık çok çalıştılar, acı çektiler, şunlar bunlar yaşadılar. Başaklar artık sahneye çıkıyor. Zaten çıkacak. Hırslı çalışıyor. Adım adım, adım adım, adım adım, adım adım, durmadan. Zekasından değil. Zaman, döngü Başaklara geldi. Başaklar 10 sene şanslı. Zekasından değil. Ama sorsan biz çok zekiyiz diyecekler. Orada beni kaybediyorlar. Zeka farklı bir şey. O IQ. IQ ile alakalı. 8. evde de alakalı bir şey. Pardon. 3. evde alakalı bir şey. Retro olmuş, bu ne olmuş? O da olmay oldu. Retro oldu, şu oldu, bu oldu. Sen aptalsan ben ne yapayım şimdi? Yani öyle. Şimdi sizden önce Türkiye'nin ünlü şarkıcılarıyla ilgili bir TikTok'ta sıralama yapıyordum. Sonra yarım kaldı, bıraktım. Siz geldiniz. O şarkıcı var, bu şarkıcı var. Onu düşündüm şimdi. Şimdi sesi çok güzel bir şey vardı. Oğlak Burcu'ndan gidelim. Mustafa Sandal. Hı hı. Hadi o iyi. Gülben Ergen yok, o Başak. Gülben Ergen. Gülben Ergen güzel bir örnek. Başak. Evet. Nerede O da Gülben Ergen? ilişkilerde sıkıntı çekti mesela. Gülben Ergen nerede Gülben Ergen? Yok. Neden yok? Sesi güzel. Sempatik bir kadın. Çünkü zeka başka bir şey. Hem doğru şarkılarla gel bakalım. Çünkü Oğlak ve Başak Burcu'nda duygu yok. Bir de Ebru Gündeş, o da vardı sıralamada. Ebru Gündeş mi? Ebru Gündeş Oğlak Burcu olan. Nerede Ebru Gündeş? Dünya kadar sesi var. Oradan varsa ben duyarım buradan. Ay çıkıyor canım yine Barbaros Bey yani. Her yer full çekiyor bütün sahnelere. Vallahi işte ben sahne hiç görmüyorum onu. Full çekse de ben ünlü müdür? Ebru Gündeş ünlü mü değil mi? Bana göre yani bir yolda görsem bilmem birine benzetirim yani. Yok ki. Var ya ben çok seviyorum. Her yerde çıkıyor. Yine bir Orta Doğulu bir şeyle Asela mıydı ismi kadının? Onunla bir düet yaptı falan. Ben valla Sevecek görüyorum. Blok 3 görüyorum. Bunları görüyoruz ya. Şimdi
doğru doğru şarkı, hani zeka ile ilgili, retrolarla ilgili. Şimdi zeki olacaksın, yani yanında olduğun İrem Derici. Nerede İrem Derici? Sahnede. Sahnede de yani hiç duymuyoruz, görmüyoruz ki, yok ki magazinde. Şarkıları ama sesi çok efsane. Bana bir tane Ebru Gündeş şarkısı söyle. Halkın dili, halka aslında söylemek istediğim bu. Halkın diline dolaşmış Ebru Gündeş şarkısı Sen söyle. Allah'ın bir lütfusun, gözlerimin nurusun. Şarkı sözü mü bu? Böyle şarkı sözü olur mu? Şarkı mı bu? Sen Evet. Allah'ın sen Allah'ın bir lütfusun. Aman aman, çok aldı beni, çok çarptı. Ben sevgilim var. Sevgilime diyorum ki sen Allah'ın bir lütfusun şarkısını gönderiyorum. Kadın da etkileniyor benden. Ah diyor, ne kadar güzel şarkı diyor. Sen Allah'ın bir lütfusun. Böyle şarkı olur mu? Ay, İlahi mi? ay Ebru Gündeş'in şarkıları insanı kendinden alıyor. Bence çok güzel. Tamam, sen ver bana gazı da. Yani şimdi o ayrı konu da. Şimdi ben sorayım ya, izleyiciler, şimdi biz insanlara var ama Ebru Gündeş şarkı söylesinler bana. Ferdi Tayfur, aynen, başka mesela bazı şarkıcılar var. Akrepler var, akrepler. Biz mesela şimdi bu şeyin kurucusu Bu var ya. arada ben Semih Cenk'i falan da severim ama Ebru Gündeş'in yeri bende ayrıdır. Bir arabesk seven biri olarak. Semih Cenk de bu Arabesk, arada yeni şey, nesil Ebru sesini Gündeş, seviyorum. ondan sonra yok düzgün, duygusal. Çünkü ayrılık, aşk şarkısı insanların diline dolanacak. Yok ki. Olsa hani ben şarkı dinleyen bir insanım. Oralarda değil çünkü. Kim var o zaman size göre? Bence duygulu alarak bu Semih Cenk iyi mesela. Tabii ki Ferdi Tayfur, bizim onlar yani, Müslüm Gürsesler, Ahmet Selçuk İlkanlar, bunlar Sezen Aksu'lar, Yengeç Burcu Sezen Aksu, Yıldız Tilbe. O şarkıyı nasıl söylüyor? Yengeç Burcu Yıldız Tilbe. Nasıl söylüyor şarkıyı? Patlatıyor insanın kalbime, insanın bir şarkı söylüyor Yıldız Tilbe. Ne kadar diyorsunuz? Tabii insanın iliklerine giriyor. Duygu. Duygu vermesi lazım. O duygu, ben mesela danışanlara da onu söylüyorum. Danışan mesela çocuğu Yengeç Akrep Balık burcu, yükselen Yengeç Akrep Balık burcu, annesi Oğlak Boğa Başak burcu. Anlaşamıyoruz. Nasıl anlaşacağım? Duygu geçmesi lazım. Nasıl geçecek duygu? Sevdiği mesela bir sevgilisi var. Anlaşamıyoruz. Sana da duygu geçecek. Şöyle hani, seni seviyorum. Seni seviyorum. Çok iyisin. Çok, sen Allah'ın bir lütfusun bana. Yani Yengeç Akrep Balık, yükselen Yengeç Akrep Balık burçlarına 100 kere 1000 kere söyledim. Bu geçmiyor. 1000 kere söyledik. Geçmez. Vallahi bana geçiyor. Ebru Gündeş'in sesi de duygusu da. O Yengeç Akrep Balıklara sor. Geçiyor mu, geçmiyor mu? Tanıdığınız Yengeç Akrep Balık burcu varsa Ebru Gündeş şarkıları sana geçiyor mu, geçmiyor mu diye sor. Yengeç Akrep Balıklara. Sor. Tamam. Şimdi şöyle oluyor Yengeç Akrep Balıkta. Seni şöyle seviyorum, böyle seviyorum. Sana şöyle aşığım, böyle aşığım. Arabesk dediğimiz konu. Arabesk, yani o damar dediğimiz konu, damar. Yani damar ismini kim vermiş? Bu şarkılara damar ismini kim veriyor? Oğlak Boğacak mı burcum veriyor bu ismi? Hayır. Damar dediğim şey, içime jilet dediğimiz konu. Jilet. Kesiyor adam kendini. Yengeç Akrep Balık burcu. Hissediyor, yaşıyor şarkıyı. O ayrılığı yaşıyor. Ayrılığı yaşıyor. Yani ayrılmış o acı. O şarkıcı Yıldız Tilbe öyle söylüyor. Sezen Aksu öyle söylüyor şarkılarını. Ağlıyor Sezen Aksu. Şarkıyı söylüyor ama içi ağlıyor, sen onu görüyorsun. Bayhan. Bayhan çok büyük balık burcu kendisi. Hı hı. Halk. Bayhan'ın bazı eksileri var. Var. Survivor'da da tanıdık. Var. Bayhan niye seviliyor şu anda? Çünkü bu şarkı meselesi var ya, şarkı türkü meselesi. Zaten bu Oğlak, bu Başak Burcu'nun hayatında hani şarkı dinlersin. Hani şarkı söylemek, Hı. şarkı söylemek, duygu, bir şiiri seslendirmek, o melodi. Geçen gün Ata Demirer bir videosu var. Kendi evinde çekmiş. Çam ağaçları dikmiş. Orada bülbüller var. Ben diyor burada oturdum diyor. Evet diyor, ben buraya diyor oturdum, rahatım. Oh mis diyor. Gökçeada'da mı nerede? Bu çam ağaçları ama diyor ben 20 sene önce de ben diktim bunları diyor. Niye diktim diyor. Bu bülbül seslerini dinlemek için diyor. Ve Ata Demirer Yengeç Burcu ve Yengeç Akrep Balık burcu, o şarkıya şakımak, şakıyan, şakımak, seslere
kulakları, duyguları duyarlı insanlar. Onlar şarkı söylüyor, onlara geçiyor. Böyle olunca ayrılık şarkısında da veya aşk şarkısında da işte bunlar o yırtıcılığı, o kan damar oluyor. Damarı acıyor insanın yani. O damarları can havli, can. O derece aşık bunlar. O derece seviyorlar. Bunu Oğlak ve Başak Burcu şarkı o para kazanacak o. Hani bir hit bir şarkı bulursam sevilen bir şarkı bulayım. Oğlak ve Başak Burcu hırs dedik ya hırs. Hı hı. Bir şarkı bulayım ona da aşık. Tutar mı tutmaz mı? Bilmez o. Oğlak ve Başak Burcu bu şarkı tutar mı tutmaz mı? Vallahi da billahi da bilmez. Şansına. Bilmez. Çünkü Evet. 85 milyon insan var. Bu insanların bu sektör şarkı sektörü, türkü sektörü neyse. Bunu dinleyen, arabada dinleyen, evde dinleyen, duşta dinleyen, yemek yerken dinleyen, çalışırken dinleyen, sınava çalışırken dinleyen burç, yengeç, akrep, bir balık, yengeç, akrep, yükselen yengeç, akrep, balık. Bunlar müzik bunların içinde, ruhunda. Orada çünkü hayal dünyası var. O Hı müzik hı. o ayrılık şarkısının içinde, o aşk şarkısının içinde, o gidişlerin, o ayrılıkların, o feryatların, o figanların, çığlıkların içerisinde, acıların, ağlamakların içerisinde yengeç, akrep, balık, yükselen yengeç, akrep, balık var. Oğlak Başak Burcu olamaz orada. Hı hı. Şarkıcıları var. Ünlü olayım, para kazanayım. Koç Aslan Yay, tamam onlar da var. Koç Aslan Yaylarda da güzel şarkıcılar var. Onlar da iyi söylüyor. Bak ona da bir şey dediğim yok. Çünkü zeki insan. Ne yaptığını biliyor. Evet. İkizler Terazi Kova'dan da güzel şarkıcılar var. Oğlak Başak'tan da vardır. Bir şey dediğim yok. Mutlaka olmaz mı? Oğlak Başak. O şey bir numara zaten. İkizler var ya Gökhan, Athena. Oğlak Ha, Burcu onun. evet. Adam müzik dahisi. Evet. Müzik Peki dahisi. mesela müzik dışında bu yazın en çok parlayacak meslekleri, yani yeni sezonda biz onları sahnede göreceğiz. Hangi meslekler daha çok, hangi burçtan, hangi meslekler daha çok parlayacak? Yani onlar bakmak lazım. Yani mesela Meslekler. şu anda Satürn Koç'ta, değil mi? Çıktı Şu mı? anda Satürn Koç'ta ona oradan girecek olursak hiç nereye çıkıyor? Bak koçlar var ya. İletişim, bir tarla. Koçlar 7-8 yıl sürüm sürünecek. Onu baştan söyleyeyim yani. Yok o astrolog öyle demiş desin. Bu astrolog böyle demiş. Bu böyle diyor. Tamam. Ben de böyle diyorum. Bakalım göreceğiz. Koçlar 7-8 yıl yok. Olmayacaklar hayatımızda. O kendi işlerinde güçlerinde boşanmasına baksın. Mahkeme işlerine baksın. İflasına baksın. Sağlığına baksın. Annesi hasta, babası hasta ona baksın. Kendine baksın. Bizde işi yok koçun. Onu göreceğiz. Ay, Söylüyorum üzüldüm. sen. Kim var kaç? Yani benim annem babam da koç. Koç Evet. var bizim ailede. Çok koç var. Sen iyi koç var. Sen iyi valla sağlığın saatin yerinde yani. Valla Allah'a şükret. Dua et yani. Bak, babam ödedi ya. Trafik cezası ödedi. O da o işte işaret o. Daha neler geliyor. Ne fırtınalar geliyor daha. Ne fırtınalar. Çünkü bir de koç burcu biliyorsun. Annen baban koçsa bilirsin. Agresif insanlar. Sert insanlar. Yarışamazsın. Savaşamazsın. Kuralcılar. Kuralcı oluyorlar. Bencil. Kuralcı değil. O kuralcılık o. O kuralcı o. Biraz önce başlattım. Sabit fikirlik o. Oğlak Başak Burcu. Sabit. Ezberlemiş. Ezber kafası. Niye? Alışma meselesi. Aşk Oğlak Başak Burcu için eşittir alışmak. Alıştı mı bitti. Başkasına da bakmıyor. Bakamıyor da aldatmıyor da. Artık ona alışmış. Yumurtanın yanında salatalık yiyor. O akavadoyanın yanında şu ezine tulum peyniri yiyor. Alışmış o bitti o. Öyle gidiyor. Ona alışmış. Siz kovalara çok takıksınız ya. Kovalara Kimler? çok. Siz kovalara çok. Kovalara niye takım? Çünkü kova burçları yalaka bir burç. Neden yalaka? Geçen de bir sürü Ya üzülüyorlar sonra. benim videonun altında bana bir sürü küfür etmişler. Aynen misliyle burayı paylaş gönder onlara. Misliyle iade ediyorum kendilerine. Çünkü kovalar şöyle yalaka. Bir insanın 10 tane arkadaşı olmaz. Bir insan herkese boncuk dağıtamaz. Bunun sağcısı var, solcusu var, osu var, busu var, kadını var, erkeği var, genci var, güzel. Bir sürü insan var. Fakiri var, zengini var. Bu kova burcu herkese boncuk dağıtıyorsa, herkese. Bu yalakalık mıdır, değil midir? Bunun cevap versinler. Burayı paylaşın. Çünkü herkese selam veriyor. Şimdi burada seçiyor. Ona da hani herkesle samimi olayım. Oğlak Burcu, Uranüs 11. ev konusu.
Ünlülüğün devamlılığı. 5. ev ünlülük evi. 11. ev ne? Karşısında 5. ev ünlülük, güneşin evi 11. ev. Uranüs 11. ev ne evi? Senin ünlüsün, 5. evinde ünlü oldun. 11. evin yoksa nasıl ünlü olacaksın? Güneşin 5. evde ünlü oldun. Olursun. 11. evinde Mars varsa, Neptün varsa, Mars, Şiron varsa 11 ne yapacaksın? Ünlülüğün nereye gidecek senin? Senin bir yerine girecek o ünlülük. 11. evde. Yani toplumun itibar meselesi. Toplumsal itibar evi. 11. Uranüs yani. Uranüs'ü kovaları anlatıyorum. Yani bu ne demek şimdi? Kovalar herkese selam veriyor. Herkese sevgili oluyor. Ukala dinlemiyor. Ben kovaları niye seveyim? Dinlemiyor çünkü. Bana ukalalık yapamazsın. Haddini bileceksin. En haddini bilmeyen burç, haddini 20 yaşında kız, 20 yaşında erkek, 25 yaşında, 18 yaşında, 17 yaşında, 30 yaşında en haddini bilmeyen burç. Net, kesin, tartışmaya da kapalı kova burcu. Haddini bileceksin, bildirirler. Nasıl? Ben bildiririm. Bunlar kendi dünyalarında özgürlük kafası. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Ben şunu yaparım. Ülkeyi terk eder, şehri terk eder. Dinlemiyor ki. Benim dünyama gel. Hani oradan konuştu bana diyor. Benim dünyama gel bakalım. Benim dünyamın içerisinde özgürce hareket edebiliyor musun? Edemezsin diyor. Benim yükselenim akrep. Ettiremez. Kapıdan dışarı çıkamaz. Onun için ya gitsinler, kimi aldatıyorlarsa, kime boynuz takıyorlarsa, hangi zencilerle geziyorlarsa gezsinler. Beni de sinir etmesinler. Daha da fazla konuşturmasınlar. Örneklerle beni konuşturmasınlar. Onun için burada Şey demişler ama o yorumlarda, yani kova ile ilgili daha önce de geçmişte bir sıkıntısı var kesin. Öyle bir kova olmuş hayatında. Bunun acısını çıkarıyor demişler mesela. Onu çok var o yorumlar. Onu sadece kovalar yapmıyor. Oğlak ve Başak da yapıyor onu. Yengeç Akrep de balık yapıyor. İşte bu biraz önce bahsettiğim zeka meselesi. Sen ilkokulun sonuncusuysan, ilkokulda sonuncuysan sınıfta, yani senin zekan yoksa, beynin yoksa, beynin ancak bu kadar çalışır. Bunu diyor ya Koç burcu diyor. Kova diyor, sevgilisi varmış diyor. Ona diyor yapıyor. Vizyonu yok. Beyni yok. O kadar. O kadar yani o kadar düşünebiliyor. Geniş perspektiften bakamadıkları için Geniş perspektiften bakan burçlar hangisi? zeki olanlar, 3. evi güçlü olanlar, doktor olanlar, işte avukat olanlar, işte IQ'su yüksek olanlar. Zeki. Onlar her şeyi görüyor, biliyor. Yani bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir diyor mesela. Ama o aptal olan, bu diyor hani dinliyor, sığ, basit, hayvan, ilkel, primitif. Okumaya neredeyse hani üstüne düşsen, hani bir hayvan düşün, maymun düşün. Onunla büyütüyorsun, Türkçe konuşuyorsun. Türkçe hani bir dil. Hani neredeyse maymuna Türkçe konuşturacaksın. Dil öğreteceksin. Neredeyse. Diyelim ki bunlar o beyne sahip işte. Sığ düşünüyorlar. Yani bir şey olmuş. Bir burç hakkında kötü konuşuyorsun ya. Bunu diyor Oğlak Burcu ne koymuş diyor. Bu kadar düşün. Yorumu bu kadar. Geniş bir perspektiften bakamıyor. Geniş bir perspektiften samimi söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de de ayetler de var. Bilenle bilmeyen bir olamaz. Zeki insanla zeki olmayan insan bir olmaz. Ben bunları biliyorum. Bildiğim için de çok kendimi yormuyorum, kızmıyorum. Bunların, kadınların bu zekaları, kapasiteleri bu kadar düşünebilir. Allah herkese eşit seviyede vermiş. Kimisi kullanıyor, Hayır. kimisi kullanmıyor. Allah herkese öyle şey olur mu? Allah herkese eşit seviyede. Öyle bir şey yok. Nereden vermiş Allah eşit seviyede? Öyle bir şey olabilir mi? Hayır, Allah vermiş herkese, aklını kullan demiş. Kullanan kullanıyor, kullanamayan kullanamıyor. Elinden geldiği kadar en iyi şekilde değerlendirmek lazım elindekini. Peki Evet. bu yazı en hasarsız atlatacak burçlar hangileri? Aslan, Yengeç. Bunlar çok şanslı olacaklar. Bunların teraziler önümüzdeki yıllar. Bunlar önümüzdeki yıllar damga vuracaklar. Önümüzdeki sadece bu yıl değil. Önümüzdeki yıllarda da damga vuracak burçlar. Başak, Terazi, Akrep, Yaylar bunlar geliyor. Boğalar düşünsün. Bak koçlarla ilgili. Ben kovalarla ilgili niye bu kadar rahat konuşuyorum? 7-8 yıldan beri sürünüyorlar. Bitti mi bitmedi. Daha hiç yapamazlar. Anca böyle boş boş konuşurlar. Özgürlük ne derler ona kovalar için?
götünde teneke çalmak. Yani öyle bir terim var ya. Götüyle teneke çalıyor bunlar. Öyle söyleyebiliriz yani. Konuşuyor. Şimdi şanslı, zor bir yerden geldikleri için ne onlar için bir iş, para var, ne bir aşk var, bir şeyleri yok. Belki bu sene evlenirlerse evlenecekler. Bu sene belki evlilik yılı kovalarım. Belki işte. Şimdi koçlar konuşuyoruz. Bitti. Boğalar yok. Boğalar da çok konuşuyor. Yaylar, Yok. yay erkekleri mesela. Yaylar sahneye geliyor. Yandınız kadınlar. Çekilin kenara. Çekilin kenara, yay erkekleri geliyor. Koçlar gitti. Yani koçlardan hadi kurtuldunuz koç erkeklerinden ama yay erkekleri geliyor. Çekilin kenara, yay erkekleri geliyor. Ona göre sonra bana yandım Barbaros Bey, şöyle yandım Barbaros Bey, şöyle aşık oldum Barbaros Bey yay erkeğine bana demeyin. Sahneye geliyorlar. En karizmatik, en zeki, kadınların en sevdiği, en beğendiği, akışa göre doğalında yani yay erkeği. Cesur olduğu için ben o da cesur bir insan değilim. Onun için cesur insan. Yani kadınlarla ilgili hani kör topal dinlemez. Öyle söyleyelim. Yani zengin mengin buldu mu? Alımlı, güzel, zengin, Mercedes, BMW. Kadın buldu mu? Yay erkeği peşindedir. Hemen arkasında. Hiç affetmez. Ne içiyorum Barbaros Bey? Ballı su içiyorum. Evet, biraz rahatsızdınız galiba. Geçmiş olsun Evet. tekrardan. Bir geniz akıntısı var. Geniz akıntısı olduğu için sinüzit var. Geniz akıntısı var. Klima orada çalışıyor. Burnum şişiyor. Geniz akıntısı öksürük yapıyor. Nazar. Biraz dikkat Yani edin kendinize. buradan da nazar mazar işlemez bana. Ben Ayetel Kürsü Nas Felak okuduğum için, her zaman Hep. okuduğum için nazar mazar inanmam ben. O inanmayanlara, nazara inananlara geçer o. Nazarlara Çekersin değmez bana. zaten. İnandıkça çekiyorsun. Ay bana bir şey olacak diye olur. Ha, işte o Diyorlar ya, ay bana ay kesin nazar dedi. Ay bak cam çatladı bilmem ne, o da gider olur. Çünkü inanmış ya olacağına. İnanmayınca olmaz dedince olmuyor. yengeç akrep balık burcu kafası. Özellikle balık kafası işte. Yine yengeç. Çok korkuyorlar böyle şeylerden. Evet. Şimdi dediniz ki en az hasar alacak burçları söyledik. Şanslı burçları söyledik. Haddini bilmeyen burç kova dediniz. Evet. İkizleri hiç konuşmadık. İkizler de haddini bilmiyor. İkizler de haddini bilmiyor. Benim burcum ikizler olmasına rağmen ben ikizlerle hiç anlaşamıyorum. Şu bu zamana kadar anlaşabildiğim bir tane ikizler hayatımda olmadı. Benim yükselenim akrep olduğu için midir? Bana öyle denk gelmedi. 11. evimde benim Plüto var, Uranüs var, ondan mıdır? İkizlerle bir türlü anlaşamıyoruz. Bir şey bildikleri de Kova'dan farkları yok, öyle söyleyeyim. Hani Kova'dan farkları yok. Belki daha uyumlu olanları. Bir şey bildiklerini sanıyorlar. Bir şey de bildikleri yok. Dinlemiyorlar da. Çok konuşuyorlar. En sevmediğim özellikle çok konuşuyorlar. Benim gibi. Ben de çok konuşuyorum. Benim mesela ben normal hayatımda beni bir insan dinlemiyorsa vallahi arkadaş olmuyorum onunla. Bana soru soracağım. Tabii ben öyle. Bana soru soracağım, ben cevap vereceğim. Bana soru soracak, ben cevap vereceğim. Ben öyle seviyorum. Arkadaşlık benim için o. Ama tabii o da insanlar için rahatsızlık verebilir. Bu ikizler burcunun çok konuşması. Yalancılık. En yalancı burçlardan. Hayat yalan. Normal yalan söylemek ikizler burcu için gayet normal, sıradan. Hani insanları manipüle etmek. Ve yani görmüyor da yani. Ne yaptığını da bilmiyor. Farkında da değil. O yani ikizlerle öyle ikizler yok, ikizler burcu ciddiye alınacak bir burç değil, o söyleyebilirim yani. Yani mesela normal insanlar hayatında ikizler burcu, kova burcu, hani terazi burcu buradan söylüyor. Bütün burçlara söylüyor. Tanıştın. Kız ya da erkek. İkiz dedi. Sordum burcu ne dedin? İkizler dedi. Terazide kovada. Kız ya da erkek. Asla ciddiye alınacak burçlar değildir. Almayacaksın ciddiye. Neden? Onu da söyleyeyim. Çünkü kendisi almıyor zaten. Kendisi başkalarının söylemlerini, düşüncelerini, fikirlerini ciddiye alıyor mu? İkizler terazi kova burç. Almıyor. Ben de almıyorum o zaman. Kusura bakmasınlar yani. Başına buyruk biraz olur ikizler herhalde. Başına buyruk, duyguları İşte sağ. o özgürlük anlayışı işte. Merkür, Uranüs, Venüs, hani hava grupları. Hı hı. O böyle başına bu özgürlük kafası işte o yani gerçek anlamda. Yani o Oğlak Başak Burcu'nda diyorsun ki ben de özgürlüğüme düşkünüm diyor. Sen özgürlüğüne düşkünsün. Sen işine gücüne düşkünsün. Sana kimseye bir şey demez.
işini gücünü. Oğlak Boğa Başak Burcu. İşini gücünü düşünmüş, taşınmış, planını yapmış. Ben diyor özgürlüğüme düşkünüm diyor. Kardeşim sen özgürlüğe düşkün değilsin. Sen işine düşkün. Birisi bir şey dediği zaman kızıyor. Bana karışma diyor. Çünkü işine mükemmel derecede %100 potansiyel olarak odaklanmış, düşünmüş o işi. Birisi bir şey dediği zaman sen bana ne karışıyorsun diyor. Ben özgürlüğüme düşkünüm diyor. Mesela yani özgürlüğüme düşkün demiyor da bana kendisine karışılmasını sevmiyor. Sebebi iş güç. Düşünmüş onu. Koç Aslan Yay burcu ben de özgürlüğüme düşkünüm diyor. Sen nereden özgürlüğüne düşkünsün? Sen kendine düşkünsün. Senin gururun var, kibiri var. Senin götün kalkmış. Çıkmışsın dağlara ödeye. Benim videom var ya. Değildir ya. Nasıl? Hepsi öyle değildir demeyin Hep- öyle. Hepsi öyle. Hep Yay burcu, Koç burcu, yükseleni Yengeç Akrep Balık tamam duygusaldır. Mütevazidir. Bak yükseleni Yengeç Akrep Balık. O mütevazi bir kısmı var onun. Ama Koç Aslan Yay hani genel olarak konuştuğumuz için burçları biliyorsunuz. Götü kalkık. Everest'e çıkmışlar bunlar. Şimdi sen özgürlüğüme düşkünüm diyor. Sen kendine düşkün. Senin gururun, kibrin var. Bana da kimse bir şey söyleyemez diyor. Bana kimse bir şey söylemesin diyor. Kimse bana karışmasın diyor. Neden? Gururun yüzünden. Sen kibir abidisi olmuşsun. Sana kimse bir şey söyleyemez. Sana toz konduramazlar. Senin burundan kıl aldırmazsın sen. Neden? Özgürlüğüne düşkünlüğünden değil. Senin gururun, kibrin yüzünden. Gelelim yengeç akrep, yengeç akrep balık burçlarına. Bana kimse karışmasın diyor. Ben özgürlüğüme düşkünüm diyor. Bunu da yengeç akrep balık da diyor bunu. Ben de özgürlüğüme düşkünüm diyor. Git sen git nereden sen özgürlüğüne düşkün? Korkan teksin. Evden dışarı çıkmıyorsun. Korkak bir burçsun. Bir adım atmakta cesaretin yok. Evde huzurlu ortamı seviyorsun sen. Kimse sana bir şey demesin. Huzurun kaçmasın. Sen onu seviyorsun da onu korumak için demiyor ki ben korkak bir insanım, huzuru seviyorum demiyor. Ben özgürlüğüme düşkünüm diyor. Bana karışma diyor. Çünkü karışılırsa evdeki o huzurlu yaşamak istiyor. Huzurlu akvaryumun içerisinde yani yengeç anladın mı? Suyun kenarında taşların orasında. Pıt 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 oraya. Hani anladın mı? Su hani böyle yavaş serin hani böyle akrep böyle bir şeyin girmiş bir kara hindiba mavi kara hindibağının yaprağının altına girmiş oradan. Akrep burcu böyle insanları seyrediyor. Akrep burcu. Ondan sonra ben de özgürlüğüme düşkünüm diyor. Sen özgürlüğüne düşkün değilsin. Sen kara hindibağının veya sığır kuyruğu bitkisinin o kocaman uzun yaprağının altında gölgeyi seviyorsun sen. Sen nereden özgürlüğüne düşkünsün? Sığır kuyruğu. Ay çok ağır söylediniz yani. Boğalar peki boğaları hiç konuşmadık. Sığır kuyruğu değil de sen de valla sığır kuyruğu biliyorsun bitki. Güzel Evet. alımlı çalımlı uzun boylu yol kenarlarında olan bir bitkidir. Sarı sarı çiçekleri vardır. Öyle hayvan sen tabii o yanlış algıladığın için söylüyorum. Öyle bir açıklama gelebilir. Sen biraz yanlış anladın. Neyse. Boğalar boğalar şimdi ben ne diyeyim boğalar Huzur, sakinlik. Hani biz boğa evet. deyince öyle biliriz. Ya nerede sakinliğimizden boğa evet sakin. Hani Seviyor. güvenilir, sabırlı, huzur odaklı bir burç sanki. Bak boğa burcu ne biliyor musun? Hayır sonra. Doğu Ekspresi'ne bindiniz. Doğu Ekspres. Bindiniz mi? Bilmedim ama biliyorum. Çok Ha da böyle istiyorum. ha var ya böyle bir hafta gidiyor onlar. Evet. Böyle gidersin de böyle dışarı bakarsın çuk gidiyorsun da hani böyle. O Huzur, insanlar doğa. hani böyle doğada gezerken böyle bir bahar günüdür böyle görürsün minekler yayılırken böyle inekler vardır orada, boğalar vardır. Hı. Ondan sonra mandalar bazen mandalara denk geliriz. Kuzular, koyunlar görürüz değil mi? Yol kenarında böyle arabayla giderken. Ne yapar mesela inekler? İnek böyle tren geçerken ne yapar boğalar? Başını kaldırır. Bakar trene. Ne yapıyor? Ne yapıyor boğa burcu? Sakin, huzur, yemeğini yiyor. Var mı karşı neden? Var mı? Yok. Mutlu mu? Mutlu. Ailesi var yanında. Yemeği yerinde. Çayır çimen bu büyük, dolu. Çayır çimen. Her taraf yemlik. Hı hı. Her şey onun. Huzurlu mu? Huzurlu. Niye huzurlu? Çünkü ağzında yediği bir şey var.
Yiyor yani. Hani bitti mi ağzındaki, yiyor bir daha yiyor. Var, bitmiyor. Yemek var çünkü. Boğa burcu da böyle Ayson. Yemek önemli. Yemeğin devamlılığı önemli. O da yemeğin devamlılığının kesilecek olması. Bu anlattığım Oğlak, Boğa, Başak kafasıdır. Yemeğin zaten bu laf da onlardan çıkar. Bu diyor beni diyor yedi diyor. Onunla evlenmiş, o onunla evlenmiş. O onun parasını yedi. O parasını yiyor. Bu düşünce, bu fikir Oğlak ve Başak Burcu. Yemek üzerine çünkü. Onun parasını yiyor. Niye kardeşim ben onun parayı? Ben seviyorum. Aşık olmuşum. Kadın diyor ki ne alakası var? Ne konuşuyorsun diyor. Ona diyor paranı yedirdim diyor. Kardeşim ben paramı niye? Ben arkadaşım hesabı ben ödedim. Ben niye yedirmişim? Ben ikizler burcuyum. Cömert yani. Hesabı ödedim geçtim ben. O da diyor ki sen diyor paranı da yedirdin diyor. Oğlak ve Başak Burcu kafası. Bir yemek kafası. Yemek olduğu sürece, yemeğin devamlılığı olduğu sürece, kendini yemek konusunda güvende, gelecekte, 30 yıl sonrasında yemek olduğu sürece Oğlak ve Başak Burcu mutludur. Bu olmadığı zaman yemek yok. Sen şimdi bir e, akasya ağacına bağlamışsın. Yolun kenarındaki boğa burcunu bağlamışsın. Yiyecek yiyemiyor. Etrafındakileri yedi. Orada görüyor yiyemiyor. Şimdi sen boğa ne yapacak boğa burcu? Zinciri kopartır. Zincirle bağla boğayı. Ağacı kopartır. Kırar ağacı. Bu güçlüdür yani boğa burcu. Oğlak burcu. Başak burcu güçlüdür. Doğuştan güçlüdür. Bak boğa burcu çocuklara bak. Kızlara bak. Nasıl yemek yiyor. Çocukken bak. Yemek ayırıyor mu? Ayırıyordur da. Nasıl yemek yiyor? Nasıl güçlü? Nasıl koşturuyor? Yürümek için nasıl çabalıyor? Koşmak için nasıl çabalıyor? Bu bir gün, iki gün, üç gün, beş gün, bir ay, iki ay, yıllarca güçlüdür. Boğa burcunun eli serttir. Vücudu serttir. Oğlak burcu öyle, Başak burcu öyle. Güçlü, güce inanıyor. Kendisi de güçlü. Şimdi sen bunu ağaca bağlıyorsun. Hı hı. Yemek vermiyorsun. Yani bu huzurlu olmaz ki. Mesela iş yerlerindeki en tehlikeli burç, ben patron olsam, en tehlikeli burç Oğlak ve Başak burcu. Neden? Hep gözü parada. Maaşta. Ne zaman zam yapacağım? Bizim patron zam yapmıyor. Ben bir patron olarak benim gidişimi her şeyi ezberliyor. Beni ezberliyor. Herkes de anlatıyor. Patron şöyle, patron böyle. Maaş bize vermedi. Sürekli bunu konuşuyor. Sürekli. Hep amacı maaştır. Maaş. Maaş zam yapmadı. Ne zaman yapacağım? Patron da söyler bunu. İşte yemekler kötü. Şuraya parayla gidiyoruz. Hep sürekli bunları konuşacağı için bu bir patron için yani normal patron, holding sahiplerine zaten bir şey yapamaz zaten normal işte. Yanında 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi çalıştıranlar için söylüyorum. 100 kişi çalıştıranlar için diyor. 5.000 tane insan çalışıyor ona bir şey yapamazlar zaten. Ama öyle normal. İnsanın itibarını zedeliyorlar. İtibarını. Bak o kadar önemli bir konu ki çok insan battı bu yüzden. Ya birisi vardı. Ayran dağıtıyor. Yoğurt dağıtıyor. Bir yerde. Maaşından memnun değil. Her gittiği yerde patronuna şikayet ediyor. Her gittiği yerde. Patron şöyle yaptı. Verdiği yoğurdu şikayet ediyor. Verdiği peyniri şikayet ediyor. Müşteriye sattığı esnafa, lokantaya şikayet ediyor. Bunlar her yerde ama. Patron şunu yaptı. Patron şu karıyla kız da gitti. Oğlak bu Başak Burcu. İnsanda itibar bırakmaz bunlar. Bak, itibar bırakmaz oradan vuruyor zaten. Adam da bir bakmışsın 1 sene 2 sene sonra fabrikanın sahibi batmış gitmiş battı gitti zaten. O derece. Tabii canım. Ya bence insanın en büyük hatası mutluluğunu bir başkasının eline vermesi. Bir başkasının eline vermesi, mutluluğunu ondan mutluluk beklemesi, kendi kendine mutlu olamayan burçlar. Ama işte orada da ben Oğlak ve Başaklarla ilgili psikoloğa gitmelerini tavsiye edeceğim. Ben bir ciddi görüşümdür. Çünkü kendi kendilerine mutlu olamaz Oğlak ve Başak Burcu. Çünkü bu mükemmelliyetçi kafa dediğimiz
karamsar, negatife gidiyor. Kafa negatife gidiyor. Yani Diyor. gidiyor yani şimdi biliyorsun bir kahve getiriyorsun. Kahvenin yarısı bu eksik görecek. Yani bir eve gidiyor, misafirliğe gidiyor, bir düğün davetine gidiyor, dışarı gidiyor. Bir arkadaş şöyle oturdu, böyle oturdu, şöyle kalktı. Hep böyle eksik tarafları mükemmelliyetçi olduğu için bakış açısı. Hep böyle insanların gülmesine, işte gülmek. Hani çok güldün. O da suç. Gülmesen suç. Suç. Yani ne yapsan Oğlak Başak Burcu'nun karşısında bir suçlu bir iş gibi pozisyon durumu oluyor. Bu sefer Psikolojini bozar diyorsunuz yani. %100. Tabii o yüzden kendi kendini mutlu edemez zaten. Oğlak Başak Burcu kendi kendisini mutlu edemez. Başkalarının onu çok sevmesi lazım. Zaten sordukları soru beni sever mi diyor. Benim arkadaşım bunu sordu ya bana. Benim dedi çocuğumu boş ver dedi. Karşı taraf dedi benim kızımı dedi çok sever mi onu sorup onu söyle bana dedi. Sevgi karşılıklıdır canım. Benim oğlumu sevecek mi bakalım? Bir de onu sor. Benim çocuğumdan dedi vazgeçer mi dedi. Vazgeçmez dedim ben de. Tamam o zaman dedi. O anladın mı? Şimdi o Oğlak Başak Burcu kendisini çok seven, hani kendisine katlanabileceğini düşündüğü, çünkü karamsar olduğu için o insanları tercih ediyor zaten. Hani çok sevecek, çok sevecek, çok sevecek ki karşı taraf. Oğlak Başak Burcu onu kendisi için uzun vadeli düşünüyor. Beni diyor kaldırır diyor. Beni diyor bazı tartışmalardan ayrılıp gitmez diyor. Cıvık bir insan değil diyor. Bu diyor hani bu kadar sevdiğine göre diyor beni kolay şekilde bırakmaz diyor ama yanılıyor tabii bu konularda. İşte bu yani karamsarlık meselesi, mutluluk mutsuzluk meselesi kendisinin mutlu olmasını başkasına bağlıyorsa, paraya bağlıyorsa, güce bağlıyorsa zaten büyük bir yanılgı içerisindeler. Asla yani kendi mutlu olmasını, başkasının güler yüzüne, neşesine, sevmesine, aşkına, gücüne, fabrikasına, arabasına bağlıyorsa kesin mutsuz. Kendi de mutlu olamıyor. Ne olacak? Psikoloğa gidecek. Gidecek. Buradan tam bir fikrim benim. Psikoloğa gidecek. Diyecek ki ben diyecek mutlu değilim. Mutsuzum. Hep mutsuzum ben diyecek. Gerçek bu. Evet. Şimdi öneride bulunduk onlara da. Şöyle bu yaz için. Psikolog biliyorsun yani şimdi her şey doğada var. Bitkilerin içinde var hepsi. Hepsi. Kalp hastalığı da bitkilerin içerisinde. Böbrek hastalığı da bitkilerin içerisinde. Değil mi? Hep öyle, bu yani aslında. Doktor öyle psikoloji bilim bu. O mutsuzluk, o Oğlak Başak Burcu'nun karamsarlığı ve mutsuzluğunu anlattığında ona bir miligram bir şey verecek. Neyse ben bilmiyorum oralarını. O kendini iyi hissedecek. Bu. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu basit. O kafasındaki endişeler, o kaygılı haller, mutsuzluklar olmayacak. Şunu da rahatlayacak. Eşi de rahatlayacak. Oh be diyecek insanlar. Doktora gidecek. Doktora sarılacak. Bir isteğin var mı doktor bey, doktor hanım diyecek. Psikoloğa sarılacak. Benim diyecek. Hayatımı kurtardın benim diyecek. Psikoloğun eli ayağını öpecekler. Bak samimi söylüyorum. O derece. Bir ilaç Peki, tabii. böyle genel olarak hani 12 burca bu yazı rahat atlatmaları için bir tavsiyede bulunsanız, hani böyle dikkat edin buna da ya, bir yavaştan alın. Hani şu konulara dikkat edin. Bu işin kaidesi kuralım. Hayatın kaidesi kuralım. Nas suresi, Felak suresi okuyacaksın. Allah'la yakın olacaksın. 36. ayette Sahra suresi miydi neydi? Ben onu 3. kitabın başında da yazacağım o soruyu zaten. Beni zikretmekten, yani beni düşünmekten uzaklaşanlar diyor Allah. Onların başına da bir şeytan sararır diyor. O da onun dostudur diyor. Ya bu hayatta Allah'la beraber yürürsün. Onu anarak, düşünerek, yani zikretmek, yani eline tesbih alıp boş boş Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu değil, zikir bu değil. Allah bizi şükür etmek, yaşamak. Allah hep aklımızda, düşüncemizde, fikrimizde hep Allah olmalı. Onu anmalıyız. Sürekli yani. Hep böyle Allah'la beraber yaşamalıyız. O bizim her şeyin onun yarattığını, hani burada sarsılmaz tam bir inanç. Kim ne derse desin. O onu demiş. Bak şöyleymiş de şöyleymiş de. Kur'an'da şurada bak. Sarsılmaz bir inançla Allah'ın bu olduğu zaman Allah'a sığınıyorsun.
bir insanın mutsuz olma şansı sıfırdır. Çünkü Allah sana onu getirecek. Allah'tan uzaklaştığın zaman şeytanın işi kolay. Şeytan, şeytan. İnananlar için söylüyorum. Ben bundan bazı danışanlarımla da bu konuyu konuşuyorum. Bazılarıyla herkesle konuşulmuyor bu konular. Şeytan. Mutluluk mutsuzluk sordunuz ya bana. Benim 3. kitap konusu bu. Şeytan beni mutlu mu etmek ister, mutsuz mu etmek ister? Şeytan Yani beni mutlu etmek ister, kendine çekmek ister. Mutluluk burada der. şeytan mutlu etmez beni. Etmez ama mutlu ettiğini zanneder karşı tarafa. Yalancı sevgiler, yalancı aşklar, yalancı hayatla. Evet, seni oraya bir yere çeker seni, şeytan bir yere götürür seni. Heh. Sen mutluyum zannedersin. Ama Mutsuz şeytan bunu biliyordur. Darbeyi bir vurur şeytan. vurur. Bir vurur var ya, doktor sana der ki bipolarsın. Bak bipolarsın derse ne yapacağım ben dersin o zaman. İlacını alacaksın. İlacını alırsın. Ondan sonra şey gibi yaşarsın. Ot gibi. Evet. O ilaç almış haller. Onun için mutluluk mutsuzluk meselesi inançlı, sağlam, sapasağlam, tereddütsüz. Nas suresi, Felak suresi, inançlı olmak. Bu işin başı, sonu ya inançlı olursun Allah'la ya inançsız olursun. İnançsız olursan orada her yol var. Orada her yol var. Her yol. Uyuşturucu da var, grupta var, müzik de var, alkol de var, şarkılar, türküler de var, hostes de var. Hostes dediğim şey yani escort, ondan sonra işte karı kız işleri var. Hani parayla yapanlar, onu demek istiyorum. Dolayısıyla bu işten oralarda yani erkek de kadın da yani ondan sonra burası boş bir yani nerede? Orası uçurum orası. Uçurum. Orası karanlık. Tabii orada mutlu olamam. Bol bol Felak, Nas okuyun diyorsunuz. Yine ezber bozan açıklamalar yaptınız bugün. Her zaman. Bunu da ben danışanlarım, birçok danışanım bunu bilir. Ben şimdi biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ben Türkiye'nin nabzını çok iyi bilen bir insanım. İnsanların duygularını, tarikatları da bilirim. Ateistleri de, deistleri de, solcuları da bilirim. Komünizmi de bilirim. Komünizm manifestosunu da bilirim yani ezberden belki, anladın mı? O derece yani. Hayatımız bunu okumakla geçti. Ben o insanların o ritmini bilirim, ritmini. Şimdi bazı danışanlarımla da biliyorsun Türkiye'de yani şimdi ben evet Allah inançlı bir insan olduğumu şimdi beni siliyorlar, engelliyorlar. Şimdi biliyorum daha öne çıksam linçe girecekler. Bu şeriatçı bilmem yani biliyorsun yani bu Allah dediğin zaman Türkiye'de bir kesim ayağa kalkıyor. Allah dediğin zaman bak ben bazen geçen de YouTube'da video kullandım. Amerikalı kız doğumla ilgili bir şey onu paylaştım. 100 kişi engellemiş beni, silmiş. 100 kişi aşağıya düşmüşüm. Şimdi Türkiye'de nasıl böyle oluyor yani Allah deyince nasıl tepki alınıyor? İnanılacak gibi değil. Hani ben biliyorum neden olduğunu da. Dolayısıyla biz bu işlerin nabzını bilen bir insanız. Dolayısıyla ben danışanlarıma da yani sen dedin ya şimdi ezber bozan bir konu dedin ya. Ben burada beni tanıyanlar, birebir danışmanlık yapıp konuştuğumuz insanlar çok çok iyi biliyorlar ki bu konularla daha derine de gidiyorum ben. Daha derinlerde. Yani bütün bu konuştuklarımız herkesin söylemeye cesaret edemediği. Öyle zaten ben de cesaret edemiyorum. Ben de cesaret edemiyorum zaten. Ben de edemiyorum zaten. Hani keşke edebilsek, edemiyoruz. Maalesef benim yanlışım yani. Bizim hatamız yani. Linçleniyorsun. Türkiye'de Allah dediğin zaman, peygamber dediğin zaman, sünnet dediğin zaman linçliyor bir kesim. Buna karşı daha böyle bir cesur bir davranışlar içerisine daha giremedik. Maalesef. Ben bir ara la ilahe illallah mı ne paylaşmıştım Ramazan'da. Birisi bana yazmış sen terörist misin, şey misin? Bilerek yapıyor ki. Yazmış ya. Hayır, hayır. Senin terörist olmadığını biliyor zaten. Zaten biliyor. Yazmış IŞİD'ci. Yazmış, biliyor zaten. Sırf seni gıcık etmek, sinir etmek için yapılmış bir hareket. Senin terörist olmadığını biliyordur. Böyleleri de var ama artık bilinçli halk yani neyin ne olduğunu biliyor da. bilmiyor da. Az kaldı. Bilen bir kesim de var. Yeni dünya çok tuhaf bir yere gidiyor. Dinsizliğe doğru gidiyor. Evet. Herkesin aklını korusun. Son bir savaş var Türkiye'de. Sondan bir önceki pardon.
çok büyük şu anda büyük bir savaşın CIA, İngiltere'nin, Almanya'nın yağmur gibi para yağdırdığı Türkiye'ye, bak yağmur gibi para yağdırdığı sondan bir önceki Türkiye'de şu an bu savaştayız. Yani bunu da ileride bakalım. Göreceğiz. Allah yardımcınız olsun diyelim Aysan. Amin amin. Barbaros Bey yine güzel bir yayın oldu. Nasıl geçtiğini anlamadım vallahi. Evet. Su gibi geçti bir saat. Evet. Dedim Yani sizin cesur yorumlarınızla evet. program hızlıca akıp geçti. Çok geçti hayat gibi. Hayat gibi. Var mı böyle eklemek istediğiniz? Şimdi sık sık paylaşıyorsunuz ya. Bunları bana bir atın. Ben onayı vereyim, ondan sonra paylaşın. Şeyleri, shortsları tabii. Reels'ları, Tamam. evet. Tamam. Ama siz paylaşın dediniz zaten demin. Kovalara seslendiniz. Bunu da paylaşın dediniz. Bana gene bir atın, ben bir daha bakayım. Ona göre. Çok mu sert düşünüyorsunuz bazen? Şimdi o şeyde bir yerde vardı. Orada belki fazla kaçmış olabilir. Bir yerde zencir şey yaptı. Tadında bırakayım diyorsunuz. Yine de kalplerini kırmayayım o burçları diyorsunuz. Ben kimsenin kalbini kırmak istemem. Yani bilerek yaptığım şey değil ki. Yani ben insanların kalbini niye böyle bir saçma psikopat psycho muyum ben? Yani insanların kalbini kırayım. Ben insanlara bir şey öğretmeye çalışıyorum. Bunun da dili var. Herkese de şimdi 80 IQ'ya sahip insanla 110 IQ'ya sahip insan bir değil. Bazılarını bağırarak konuşursun. Bazılarına yüksek heyecanlı konuşursun. Çünkü bir bilgi ona geçmesi lazım. Eğer sen bir edebiyat öğrencisiysen, bir coğrafya öğrencisiysen, tahtaya çıktığında coşkuyla anlatırsan Karadeniz bölgesini, coşkuyla anlatırsan o Karadeniz bölgesini o 20 kişi ezberler. Sahneye çıktın, Karadeniz bölgesini anlattın coşkuyla. Coşkuyla ama. Ben bunu kaç tane öğretmene söyledim, yaptılar. Sınıfta hiçbir sözü geçmeyen, sınıfı durduramayan öğretmen, hocam ne yaptınız siz demişler ya. Hani sınıfa giriyorsun, Karadeniz bölgesini coşkuyla anlatacaksın. Paralel dağlar bilmem ne. İzleyici, insan zekası, insan beyni, insan aklı. Nasıl gireceksin oraya? İnsanın aklına nasıl gireceksin ki? Yani oraya otur, böyle yaparsan işte Karadeniz bölgesi falan. İnsan aklına yarım insan ikizler burcu işte orada bizim bendeki ikizler burcu. Acun Ilıcalı niye haberleri kaldırdı? Acun Ilıcalı'nın sihri ne? Acun Ilıcalı ikizler burcu. Bir tane kamerayla çalışmıyor. Bir tane kamera olsa ikizler burcunun en büyük özelliği de sıkılmak. Sıkılmak. Adam bunu paraya dönüştürdü. Nasıl dönüştürdü? Ben sıkılırsam diyor İkizler Burcu Acun Ilıcalı'nın sırrını veriyorum. Kitapta da yazmışımdır. Sıkılıyor adam. Bu sahneyi diyor 5 saniye uzatma diyor. 3 saniyede kes. 3 saniye oradan ver. 3 saniye buradan ver. 5 saniye buradan ver. İzleyici böyle kalır. Sıkılmazsın. Bir oradan verdi, bir buradan verdi, bir buradan geliyor sana ekrana gir tak geliyor. Klipler de böyledir aslında. Böyle olması lazım. Şarkılarda da böyle olması lazım. Sinemalarda da böyle. Ama böyle durursa şimdi konuklar televizyonlardaki, YouTube'daki hızlı olmalısın. Hızlı. Ekran. Tabii. Ya herkesin tarzı farklı tabii ki. Sizin tarzınız, tavrınızı bilenler de aslında ne demek Ama istediğinizi onu bir defa anlatıyorum. izleyenlere belki tuhaf geliyordur. Sonrasında biraz dinleyince Evet. ne demek mantığı anlıyorlardır diye düşünüyorum. Tamam işte yani bu ekran konusu 11. ev konusudur bu. 11. ev. Senin konun 11. ev. Şimdi sen kime gidiyorsun? Biz ikimiz konuşmadık şu anda. Sen 11. eve, sen 11. evine YouTube video atıyorsun. 11. eve atıyorsun onu. İletişim. Evet. İnsanlara. Şimdi bu da ne lazım? 3. ev lazım sana. Zeka meselesi. Aura. 12. ev lazım sana. 12. ev. Aura. Yani aura meselesi öyle. Burada izleyiciye ya geçersin ya geçmezsin ama teknik olarak hızlı olman lazım ekranda. Dolayısıyla Acun Ilıcalı da hızlı olduğu için paraya para demiyor. Hızını sıkılma huyunu sattı. Ben bunu sıkılıyorum dedi. Kaldırdı. Bunu kaldırdı. Eğlenceye döndü. Dediğim gibi bu anlamda izleyicilerimizde de bu paylaşımlarımızda onun için Anlayacaklardır diyoruz. Çok teşekkür ederim.
Yani orada şey var. Yani bir insanların kalbini kırmak gibi psikopat bir insan değilim. Bilgi vermek. Bilginin öyle ya da böyle bu dil buna göre değil, bu dil buna göre bu dil, onun zihnine ve beynine girebilmek. Herkese girebiliyor muyuz? Asla giremeyiz. Sen de giremezsin. Ben de Evet. giremem. Bazı insanların zihnine, beynine girilmez. Bazılarına zor girilir. Bazılarına çok kolay girersin. Onun için yani bizim öyle birisinin onun kalbini kırayım, bunu sinir edeyim gibi psycho bir tarafım olmadığı bilinsin isterim. Bunda Ben şahsen kendimi astroloji konusunda seçilmiş olarak görüyorum. Ben öyle görüyorum kendimi. Doğruya doğru yani şimdi. Seçilmiş olduğumu düşünüyorum. Onun yaptığınız işi için sevmekte yani bizi insanlar ya biz bu işin içindeyiz anladın mı? Yani danışmanlıklar, şunlar bunlar, o ona bağırıyor, onu küsmüşler, ayrılmışlar. Zor zamanlar, işte balıklar zor zamanlarda. Hı. Kovalar zor zamanlarda, koçlar zor zamanlarda. Şimdi bunu bildiği zaman geçici olduğunu biliyor. Ne zaman geçecek? Soru bu işte. Geçici olduğunu bilmezse belki intihar edecek. Ay Belki Allah belki daha büyük hata yapacak. Ama geçici olduğunu bildiği zaman ona bir ferahlık geliyor. gelir. Ne kadar sabredeceğim diyor yani. Evet. Çok teşekkür ederim Barbaros Bey. Yazar, astrolog Barbaros Kozan, Bir iki yer Manisa'dan. var. Dediğim gibi bir iki yer var. Kovalarla ilgili bir yer. Bir de bir konularda daha iyi var. Oraların neresini paylaştıktan bilemem ama ben o bir iki yer onları paylaşmazsak ya da ben paylaşacağınız zaman bana WhatsApp'tan gönderin. Ben onay verirsem öyle paylaşalım. Tabii paylaşırız, birbirimizle konuşalım. Ondan sonra size de atarım WhatsApp'tan. Tamam. Ondan sonra o bölümleri de isterseniz Instagram'da paylaşırız. Tamam. Tekrardan yoruma açıktır anlattıklarınız. Ay seven var, sevmeyen var. Bu kadar da takılmayın diyorum. Seven sevsin, sevmeyen sevmesin. Beni de herkes sevmek zorunda değil. Ay ne yorumlar yazıyorlar. Yapacak bir şey yok. Sevenlerimizle, güçlü kadınlarla yola devam ediyoruz. Bizi Doğru. takip eden. Teşekkür ediyorum Barbaros Bey. İyi ki katıldınız, değer kattınız programa. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. İyi Yeni günler. bir bölümde görüşmek üzere. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Hoşça kalın. Sağ ol.